Şu anda duyuyoruz herhalde. Herkese merhaba, teşekkürler. Tamamlayıcı tıbbın bu noktaya gelmesi ve erki elinde bulunduranların bu işe destek olmaları sebebiyle onlara çok teşekkür ediyorum. Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanı Zafer Kalaycı'nın emeklerini biliyoruz. Bakanlığımızın buna destek olması, bir dernek başkanı olarak onlara teşekkür etmeyi bir borç biliyorum ve size burada proloterapi anlatmaya çalışacağım. Neden proloterapi? Ben bir ortopedik cerrahım ve ameliyatlarımı yapıyorum. İnsanlara klasik tedavi uyguluyorum. İyileşenler zaten iyileşmiyor. İyileşmeyenleri de fizik tedaviye gönderiyoruz. Ne derdiniz var? Proloterapi, nöral terapi, homeopati, bu işlerle niye uğraşıyorsunuz ki? Normal klasik devam edin. Ama işte öyle değil. İyileşmeyen insanlara yeni bir metot var mı? İlker hocamızın bahsettiği gibi, Cemil hocanın söylediği gibi rejenerasyon ne demek? Ne iddiasındalar? Dejeneratif bir süreci rejenerasyona çevirebilen bir yaklaşım biçimi var mı? Varsa kim yerinde rahat durabilir ki? O dejeneratif süreci durdurmak çok büyük bir kutsal bir şey. Hatta onu rejenerasyona çevirmek çok daha mükemmel bir şey. İşte burada biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Bu nedenle proloterapi. Vallahi bu ileri nasıl gidecek? Şöyle mi? Şimdi akut olaylarda, cerrahi olaylarda, ne bileyim bir tüberkülozda, bir epidemik olayda, vebada, travmada, sıtmada, klasik tıbbın önünde herkes saygıyla eğilmek zorunda. Yani bir kişi bir apandisitte ameliyatı yapıyorsunuz, insan iyileşiyor gidiyor. Ya da bir femur kırığında bir kilitli künçeri çaktığınız zaman 3 gün sonra yürümeye başlıyor. Konu bu değil. Akut olayda cerrahi ve klasik tıp elbette ki yani aykırı değiliz. Biz tez değiliz. Antitez hiç değiliz. Tamamlayıcı tıp olarak bizim tek amacımız var sentez olmak. Sentez olmak. Bunu tamamlayıcı tıpı ve klasik tıpı antitez ve tez haline getirmek tamamen yararsız ve boş bir uğraş. Nasıl sentez? Şimdi hastanın bir genel cerrah abimiz var. Bunun adını da anacağım burada. Çankırı'da Tabip Odası Başkanı Cerrah Ahmet Altıntaş. Bir sempozyum yaptık. Orada bir sunum yaptı. Biz onu en iyi sunum seçtik. Çünkü diyor ki ben diyor perianal apselerle uğraşıyorum. Batın içi apselerle uğraşıyorum. Plastonel apandislerle uğraşıyorum. Ve çok akıyor. Enfeksiyonla mücadelede başarısız kalıyorum. Ozonu öğrendikten sonra ozonu uygulamış bu hastalar. Ve vakalarını sundu mükemmel sonuçlar. İşte bu. Cerrahlığını yine yapıyor. Ameliyatını yine yapıyor. Ama onu ozonla birleştirmiş. Gerçekten adına uygun tamamlayıcı bütüncül tıp olmuş. Komplementer medisin olmuş. Proloterapi bu mantıkla ve bu yaklaşımla uygulamak. Proloterapi ligamana bir enjeksiyon yapmaktır. Ben gidin bunu öğreneyim, bunu uygulayayım. Böyle yaklaşılırsa gerçekten klasik kafayla tamamlayıcı tıpa yaklaşmış olunur ki onu da bir ilaç gibi görmüş oluruz. Bu başarılı olmaz. Onun bir felsefesi var, bir derinliği var. Tanı koyma çok önemli proloterapide. Bu nedenle burada bu kongre bize bunu anlattı. Bunu yardımcı doçent doktor Erol Ergüre'den almıştım onun izniyle. Gördüğünüz gibi şurada bir ağaç var, şurada bir pano var ve arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Tamamen bir sis bulutu. İşte bu kongreyle bazı insanlarda sis bulutu dağılmaya başlıyor. Affınıza sığınarak bir soru sormak istiyorum. Proloterapi yapanlar elini kaldırabilir mi? Tamam. Hiç tamamlayıcı tıpla uğraşmayıp bu işi merak edip gelenler kaç kişi var? Hemen onlar daha fazla gibi. Tamam, o zaman doğru bir yoldayım ve konuşmamı doğru sürdürüyorum. Şimdi burada bilgi ne, bunun arkasında ne olduğunu bulabilmek için Erol Bey üşenmemiş, gitmiş, sis dağıldığında tekrar çekmiş. Şurada aynı pano var ve aynı ağaç var. Şu halde iken şu duruma geliyor. İşte tamamlayıcı tıpa şuradan bakanlar artık bu kongreden sonra sanırım şu şekilde bakmaya başlayacaklar diye düşünüyorum. Bizim belli bir yaklaşım biçimimiz var. Selye'nin bir kanunu var. Şok, antişok ve rekonvalans fazı, iyileşme. Şok fazı bir olayla karşılaştığınızda şok olursunuz. Bu olay psikolojik bir olay da olabilir. Bir virüs de kapabilirsiniz, bir kırık da geçirebilirsiniz. Sizin direnciniz, biri size küfür etti, şok olursunuz. Bu nasıl yaptı bunu bana? Bu 3 gün sürer. Bu sizin ahlakınıza, terbiyenize, şeyinize göre ya da bir virüs girdi, sizin direncinize göre bu şok şeyi sürer. Bu virülansla alakalı, aldığınız darbenin şiddetiyle alakalı. Antişoksa sizin kendi yapınız, sizin savunma sistemleriniz. Bu savunma sistemleri bir haftada antişok
şeyi girer. En sonunda da artık bunu yavaş yavaş özümsersiniz, şok fazını geçersiniz ve rekonvalans fazı başlar. Yaklaşım biçimimiz bizde proloterapide böyle. Hastaya bir şok uygulaması yapıyoruz. Lokal bir inflamasyon elde etmek için. Bu yaptığımız şokun şiddeti var. Elimizde 3 tane gücümüz var. Bir, yaptığımız dozun miktarı. %15 dextroz mu yapacağız? %25 mi yapacağız? %5 mi yapacağız? Bu onun işte şok fazındaki etkisidir. Bununla başarı elde edemedikse ikincisi oraya yapacağımız mikro travmalar. İlker Hoca uygulamayı yaparken gayet güzel tak 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 oralarda mikro travma yapar. O mikro travmalarda şok etkisini arttıran şeylerdir. Amaç ne? Antişoku harekete geçirip vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirip lokal kontrol edilebilir bir inflamasyon elde etmektir. Üçüncü şey de verdiğimiz volümdür. Ben oraya 1 cc mi vereyim, 2 cc mi vereyim? Bunların hepsi yani 3 olay var. Proloterapi iritan bir maddeyi gevşemiş olan bir ligamanın origosuna ve insersiyosuna eklemin stabilitesini sağlayan yumuşak doku elemanlarının yapışma yerlerine uygulayıp orada lokal bir inflamasyon elde etmek. Aslında bir kişi ayağını burktuğunda vücut zaten onu oluşturuyor, lokal inflamasyonu. Şişiyor orası, kızarıyor, morarıyor, fonksiyon bozukluğu oluyor, üzerine basamıyor. Vücut kendisi zaten oraya tamir elemanlarını gönderiyor. Ama overuse'a bağlı, sürekli bu işi yapan bir kişi ise ya da bağışıklık sistemi düşükse, diyabetikse bu tamamlanmıyor. Rejenerasyon olmadığı için yarım kalıyor ve eklemde instabilite başlıyor ve bu kişilerde o zaman işte proloterapiye ihtiyaç duyuluyor. Proloterapi bu açıdan kıymetli. Bu açıdan yeni bir ufuk mu değil mi onu size bırakıyorum. Biz hastalara yaklaşırken hastanın yapısal, biyokimyasal bedeni, elektriksel bedeni, mental bedeni, duygusal ve ruhsal bedenin hepsiyle ilgilenmek zorundayız. Böyle ilgilenirsek tamamlayıcı tıp yapmış oluruz. Hayır ben sadece ekleme bir artroskopi yapar gibi proloterapi yapıyorum dersek sadece fizik bedenle uğraşmış oluruz. Fizik bedenle ilgilenmek bir yerde bir çocuk sanayiye gidiyor. Arabanın parçaları nedir, nasıl tamir ediliyor, nasıl yapılıyor öğreniyor ve usta oluyor. Biz de tıp fakültesine giriyoruz. Doku, hücre, histoloji, fizyoloji, fizyopatoloji ve hekim oluyoruz. Ama fizik bedendeki arızaları farmakolojiyle, cerrahiyle, fizik tedaviyle tedavi ediyoruz. Peki elektrik beden ne olacak? Bir adamın enerjisi çok yüksek. Yani vücudun direnci çok yüksek. Bu kişiler hasta olmuyor. Oturuyoruz şurada hepimiz yemek yiyoruz. Yemek bayatsa hepimiz zehirlenmiyoruz. Kim yatkınsa, kim bir baba yiğit bir yumrukta yıkılmıyor. İkinci, üçüncü yumrukta yıkılıyor. O zaman buradaki konu ne? Elektrik beden. Peki biz elektrik beden tıpta nerede kullanıyoruz? İşte EKG, EMG, EEG değil mi? Elektrik bedendir. Fizik bedeni ölçmüyoruz. Biz ölçemiyoruz diye pankreasın yok mu elektrik bedeni? Biz ölçemiyoruz diye böbreğin yok mu? Böyle düşündüğünüz zaman tamamlayıcı tıp konusunda bir yere gidilir diye düşünüyorum. Bunların belli modaliteleri var. Anlattılar. Proloterapi, nöral terapi, nöroproloterapi. Bunlar her bedende ayrı ayrı uygulama. Bunu nasıl uygulayacağız? Uygularken bir dokunun patolojinin fizyopatolojisini ve patolojiyi göz önüne almak lazım. Önce enformasyon bozuluyor vücutta. Enformasyon bozulduktan sonra vücut bunu tamir etmeye çalışıyor. Regülasyon sistemi devreye giriyor. O başarılı olamazsa fonksiyon bozuluyor. Sonra hastalık ortaya çıkıyor. Enformasyonun bozulması 5-10 yıl sürüyor. 5-10 yılda bir şey yapmıyoruz biz. Hasta geliyor dizim ağrıyor diyor. Bu diz ağrısına ben bakıyorum. Affedersin filmini çekiyorum, MR'ını çekiyorum. Herhangi bir patoloji bulamayınca sen iyisin git diyorum. Ama diyor ki ayda bir benim dizim ağrılıyor. No, enformasyon bozulmuş. Belki bir kalsiyum eksikliğinden, belki oranın perfüzyonu bozulduğundan, belki ligamantöz instabiliteden klasik tıp olarak bekliyoruz. Tamamlayıcı tıp beklemez. Ona hemen sebep ne? Nöral komponentten bir arıza var, vasküler komponentten bir arıza var, visceral komponentinden bir arıza var. Bu ister hepatosit olsun, ister hepatit olsun bu hastalık, ister gonatroz olsun fark etmez. Bu hastalıkların belli komponentleri. Bu kişinin, bu patolojinin oluşmasında nöral komponent mi ön planda, vasküler komponent mi ön planda yoksa viscer artık harap mı olmuş? Viscer harap olduysa zaten cerrah ve fizik tedavici gerekeni yapıyor. Nöral komponentin harap olduğunu nereden anlayacağız? Nasıl ayıracağız derseniz bunun çok detaylı eğitimleri, konuşmaları olacak. Benim daha kaçıncı slayttayım? 5 dakikam kalmış, ilerliyorum. Bunu İlker hocamız çok net olarak anlattı. Burayı geçiyorum. Biz bu konuyu anlatırken ayağımız klasik tıpta olacak. Modern tıp bizim ana dayağımız ve içinde dayanağımız ve içinde yetiştiğimiz toprak. Benim uygulamalarımda bu eksen, bu ağaç proloterapi. Ama bütün bu metotları hastalarımda uyguluyorum. Ben bir tamirciyim, öyle bakıyorum. Çantamda bütün bu aletler var.
Ortopedi yine var. Kavga etmenin gereği yok ki. Lazım olduğunda ortopedi aletini çıkarıp kullanıyorum. Diğeri de dahili aletini çıkarıyor. Ama bunları kombine etmek gerçekten günümüz hekimi için bunun tez değil, antitez değil, sentez olması için çok iyi bir yaklaşım biçimi olacağını düşünüyorum. Bunlarla ilgili belli kitaplarım var. Ve hatta ona doymadım bir romanım da var. Benim reklamım olsun bu. Şimdi arkadaşlar burada bütün kemikler var. Vücudumuzdaki bütün kemikler var. Hiçbir tanesi eksik değil. Ama bunlar vücutta böyle durmuyor. İlahi ve tanrısal bir mimariyle şu şekilde duruyorlar. Şu şekildeki bir kemik yığınını şu halde tutan tek bir anatomik oluşum var. Ligaman. Ligamanlar, eklemleri bu şekilde birbirine. O halde ligamantöz stabilite çok önemli. Manuel terapinin temelinde de bu var. Osteopatinin temelinde de bu var. Backshoe noktaları dediğimiz akupunkturun temelinde de kolumna vertebralis ve bütün omurganın frame'i çok önemli. Bizim derdimiz şu. Bir dirsek ekleminde, ligamanda şöyle bir yırtık var. Bu yırtığı radyolojik olarak tespit edemezsiniz. MR'la da tespit edemezsiniz. Ancak muayene bulgusuyla tespit edebilirsiniz. Ama vücut bunu biliyor. Vücutta kim biliyor bunu? VSS biliyor. Nörovejetatif sistem. Nörovejetatif sistem buradaki duyguyu alıyor ve diyor ki ya ben kapıyı çok zorlarken burada bir ağrı oluyor. 10 yıldır ağrıyor. Ama bu hikaye, bu şarkı başladığında aslında dejenerasyonda başlıyor. Ve yıllarca buradaki instabilite devam ederse sonra bu dejenere oluyor ve eklemde artroz gelişiyor, geçmiş olsun. Ama siz başta buraya bir proloterapi enjeksiyonu yaparsanız o zaman bu hastanın bu olayını engellersiniz. Ya da nöral terapi yapar, ya da ozon yaparsınız, ya da farklı bir şey. Yani buna kayıtsız kalamayız. Şuradaki instabiliteye kayıtsız kalamayız. Çoğu şeylerde instabilite, vücudun instabilitesi çok önemli. Biz buna tense diyoruz. Yani vücudun gerilim bütünlüğü, belli bir şeyi var, sazın akortu var. O sazın akortu bozulduğu zaman orada duramazsınız, o müziği dinleyemezsiniz. İşte akort bozulduktan sonra dejenerasyon başlıyor. Proloterapi akortu sağlayan bir yapı. Şuradaki kalasları birer kemik gibi düşünelim, telleri birer ligaman gibi. Buradaki bir ligaman zedelendiğinde bütün sistemi bozar. Yukarıdaki zedelendiğinde ona göre etkisi vardır, aşağıdaki var ona göre. Yani biz proloterapistler doku bütünlüğüyle uğraşıyoruz. Bir yere bir enjeksiyon yaparken, dize bir enjeksiyon yapınca sadece dize yapmıyorsun. Ta buraya da yapmış oluyorsun. Orada da etkileri var. Hem nörovejetatif sistemin sinir iletimiyle alakalı böyle bir etkisi var. Hem miyofasiyal sistemin gerginliğiyle alakası var. Hem de nöroendokrin sistemin onu hissedip ve duymasıyla alakalı. Bir yığın vakalarımız var. Bu Ülkü hocamızın vakaları. Şurada bir fıtık var. Proloterapi sonrası geçtiğini gösteriyor. Radyoloji üzerinde konuşursak kavga ederiz. Onun için bizzat radyoloğun kendisinin gönderdi. Murat Akkoyunlu. Radyolog hasta Murat'ın yakını. Bunu Ülkü Hanım'a gönderiyor. Eskiden C5-6 düzeyinde hard disk protrüzyonu mevcuttu. Daha sonra daralmıştı ama şeyden sonra tamamen bası kalkıyor ve düzeliyor. Radyoloğun böyle spinal kanal daralmaları, şu şekilde spinal kanal daralması olan cerrahinin baş belasıdır. Beyin cerrahları varsa aranızda bilirler. Şu şekilde düzeldiğini çok net biliyoruz. Şimdi birisi bana sorabilir. Bu bir üst segmenttir, bu bir alt segmenttir diye art niyetli bir soru sorabilir belki, sorgulayabilir de. Ama onun için biz direkt radyoloğun kendi yazısını buraya yazdık. Burada ligamentum flavum'un düzeldiğini ve eklem çapının da 10 milimden 12 milime çıktığını net olarak yazıyor. GATA'dan arkadaşlarımızın kongrede yayınladığı medial kollateral ligaman instabilitesiyle ilgili proloterapi uygulamasının bir yıl sonra nasıl sağlamlaştığını gösteren vaka, bir yığın kalça vakası, hastada efüzyon gelişmiş, eklemlerde aşınmalar var. Uygulama yaptıktan sonra tamamen eklemin tamama yakın düzeldiği. Diyor ki yeni MR'da efüzyon ve kemik iliği ödemi kaybolmuş, erozyon alanları iyileşme izleniyor, sağ kalça eklemi normale yakın. Bu vakaları geçiyorum. Bizim konumuz ligaman, tendon, menisküs, kas, adele, fasya, sinovya, arter ve bütün bu sinirler. Bunlara bir uygulama yapıyoruz. Burada amacımız hareket açıklığının korunması, eklem stabilitesinin sağlanması. Bu da kapsül ve ligaman temel şeyimiz. Vücutta eklemde iki tane stabilizatör var. Bir dinamik, bir statik. Statik stabilizatörler kemikler, aradaki menisküs ve ligamanlar. Dinamikler ise kaslar. Dinamikler
hareket ederler, gelişirler. Eğer ligamanda bir instabilite geliştiyse ligamandaki instabiliteyi vücut kabul edemez. Onun yerine kas sertleşmeye başlar. Kas spazmı olur ki eklemi stabilize etsin. Biz de gideriz kasına enjeksiyon yaparız, işte fizik tedavi yaparız, hasta düzelir ama 10-20 gün sonra yine gelir. Onun için ligamana uygulama yaparsanız sebebi ortadan kaldırmış olursunuz. Proloterapi böyle bir yaklaşım biçimi. O zaman proloterapi yaparken neredeyim, nereyle dans ediyorum çok iyi bilmek lazım. Anatomik kemik yapılarını hepsini çok net iyi bilmek lazım. Tibianın medial kondilini, lateral kondilini, kaput fibulayı, buradaki ligamantöz yapıları, bunların hepsini tekrar anatomiyi açıp eklemin, tibianın eklem yüzeyini, patellanın yüzeyini, incisura interkondilarisi, medial epikondili, medial femur kondilini, bunların anatomik bağlantılarının bozulması, 1 milim bozulması, o frame'i gösterdim ya, tens griti hepsini bozuyor ve dejenerasyonu başlatıyor. Manuel terapiyle arkadaşlar bunu düzeltiyorlar. Bir hipomobilite varsa, eklem bloke olduysa okey, manuel terapi. Ama hipermobilitede manuel terapi benim kafama yatmıyor zaten. Çok iyi bilen arkadaşlarla tartıştığımda evet öyle diyorlar. Hipermobilitede de proloterapi. Çünkü orada sklerotik bir şey yapıp eklem stabilitesini arttırıyoruz. Bu kemik yapıları anatomiyi tekrar yeniden açıp tek tek bu eklemlerin, ligamanların, şuradaki medial ve lateral menisküsleri tibianın plasosuna bağlayan ligamentum coronariler var. Transvers meniskal ligaman dediğimiz. Bu ligamanların instabilitesi dejenerasyonu başlatıyor. O ligamana zamanında doğru ve proloterapi tekniğiyle bir uygulama yapalım. Proloterapide bir şeyler enjekte ediyoruz. Yaptığımız şeyin çok önemi yok. PRP de yapabilirsiniz. CGF de yapabilirsiniz. Hangi metodu? Ozon da yapabilirsiniz. Amaç orada lokal bir çamur da yapabilirsiniz. İşte böyle deyince ben tamamlayıcı tıpçı oluyorum. Çamur deyince. Ve bunu da gerçekten söyleyeceğim. Neden? Çünkü mantık ve felsefe çok önemli burada. Orada lokal bir şey yapacağım. O lokal şey orada vücut tarafından yabancı olarak, anarşist olarak kabul edecek. Vücut oraya savunma hücrelerini gönderecek ve orada bir tamir sağlayacak. Ne yapıyorsunuz oraya dediğin zaman, yani teknik çok önemli burada. Yaklaşım biçimi ve felsefeden yoksun bırakırsak çok iyi olmaz. Bu ligamanları tek tek bilmemiz gerekiyor. Bunların bağlantılarını, şuradaki kaput fibula, oraya yapışan biceps femoris'in başını, ligamentum lateral kollateral ligamanı, şuradaki tractus iliotibialin yapışma yerini, patellar tendonu, medial kollateral ligamanı ve bunların bağlantılarını, bunların hangisinde instabilite var onu nasıl bileceğiz? Çok derin bir şey gerekiyor. Tek tek bu bağların gerginlikleriyle uğraşıyoruz. Yani biz sazı akort etmeye çalışıyoruz aslında. Bunun içerisinde böyle bir yaklaşım biçimi var. Bunları akort eden nereden anlayacağız? Muayene çok önemli. İnstabilitede vücudun ilk tepkisi oradaki bursalardır. Yani ligamanın kemikle temasını ve kayganlığını sağlayan sistemde, hani diyor ya doktor arkadaşlarımız, senin dizinin sıvısı azalmış, biraz sıvı katalım. Onun içerisindeki mantık bu. Bu bursalarda şişmeler, inflamasyonlar oluyor ve bu şişme ve inflamasyon da hastada patolojinin bulgusu oluyor. Biz o zaman muayenelerimizi ona göre yapacağız. Buradaki pes anserinus'un altındaki bursayı, şuradaki biceps femoris'in, bura lateral bölgeymiş, biceps femoris'in ve tractus iliotibialis'in altındaki bursayı, pes anserinus'un altındaki bursayı, bunları tek tek muayene ediyoruz. Çok kaba tabirle anlaşılsın ve unutmayasınız diye söylüyorum. Kırmızılarla beyazların birleşme noktalarına biz entez istiyoruz. Muskulotendinöz bileşkeler veya osteotendinöz bileşkeler, o bölgelere proloterapi yaptığımızda etkili olur. Yoksa kalsın kendisine yaptığımızda çok etkili olmaz. Patellanın şurada ekstansör mekanizmaya yapacağımız uygulamalar diz proloterapisinde önemli başarı sağlar. Bunların takiplerini de görürüz. Pes anserinus'un bağlantısı, gracilis, sartorius ve semitendinozdan oluşuyor. Mediale yapışıyor. Gracilis ve sartorius spina iliac anterior superior'dan gelip iki ekleme fleksiyon yaptırıyorlar. Ama arkadan geliyor. Hamstringlerle beraber semitendinozus, semimembranozus ve oradaki biceps femoris tüber iskiye yapışıyorlar. Biceps femoris laterale kayıyor. Medialde semimembranozus ve semitendinozus var. Bunların belli dağılımları ve gerilimleri var. Bunun muayenesinde o halde bunları geçeyim. Şu kası o zaman ona göre değerlendirmemiz lazım. Quadriceps femoris'in yapışma yeri gergin. Böyle bir şey muayenenizde
Baktık bursalarda sıkıntı var. O zaman kasın gerginliklerine, tonuslarına bakacağız. Kasın yapışma yeri, origosu, insersiyosunu çok iyi bileceğiz. Ve bunu böyle yaptığımızda ancak belli bir şeye ulaşırız. Konu geniş ve derin. Proloterapi 120 saatlik bir eğitim saati. Bakanlıktaki eğitimlerimizi Doktor İlker Solmaz hocamız veriyor. Bizim bir derneğimiz var birlikte yürüttüğümüz. Denizli'de de ben bunu özel çalışan bir hekimim. Kamuda çok az çalıştım. Orada devam ediyoruz eğitimlerimize. Bu noktaya gerçekten kaç yıl önce birlikte başladık. Şimdi burada size konuşmayı yapan ikinci konuşmacımız Profesör Doktor hocamız bizim öğrencimiz. Ve biz bundan gurur duyuyoruz. Yani tamamlayıcı tıp böyle bir şey. Hepimizi bir yerden buluşturuyor ve getiriyor. Hepinize teşekkür ederim. Burada bakalım. Sağ olun.